Çok yaşlı bir adamım. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Belki 100 yaşındayım. Belki daha fazla. Ama anlayamıyorum çünkü diğer erkekler gibi hiç yaşlanmadım. Ben de yaşlanmadım, herhangi bir çocukluğu hatırlayın. Hatırladığım kadarıyla hep bir erkektim. Bir yaklaşık 30 yaşında bir adam. Bugün 40 yıl ve daha fazla önceki gibi ortaya çıkıyorum. Ama yine de sonsuza dek yaşayamayacağımı hissediyorum. Bir gün gerçek olarak öleceğimi, diriliş olmayan ölüm. Neden korkmalıyım bilmiyorum ölüm. 2 kez ölmüş ve hala hayattayım. Ama yine de aynı dehşeti yaşıyorum onu. Hiç ölmemiş olan senin gibi ve bu ölüm korkusu yüzünden. Ben ölümlülüğüme bu kadar inandığıma inanıyorum. Ve bu inanç yüzünden şu hikayeyi yazmaya karar verdim, hayatımın ve ölümümün ilginç dönemleri. Bu olguyu açıklayamam. Burada sadece sıradan bir talih askerinin sözleriyle, bir 10 yıl boyunca başıma gelen garip olayların kroniği, Arizona'daki bir mağarada bulunmamış bir ceset bulunmamıştı. Bu hikayeyi hiç anlatmadım. Ölümlü insan da bu el yazmasını göremeyecek. Sonsuza dek geçtiğimden sonra. Ortalama bir insan zihninin bunu yapacağını biliyorum, anlayamadığı şeylere inanmıyorum. Bu yüzden onun tarafından eleştirilmek istemiyorum. Halka, kürsüye ve basına karşı ve ben de devasa bir yalancı olarak gösteriliyorum. Ama bir gün bilimin doğrulayacağı basit gerçekleri söylemek. Muhtemelen Mars hakkında edindiğim öneriler ve benim öğrendiğim bilgiler bu kronikte yer alacak şekilde daha erken bir anlayışa yardımcı olur. Kardeş gezegenimizin gizemleri. Size gizemler ama artık gizemler değil ben. Benim adım John Carter. Daha çok Virginia'dan Kaptan Jack Carter olarak tanınıyorum. Savaşın sonunda birkaç yüz kişiye sahip oldum, $1000. Konfederasyon ve süvari birliklerinde kaptanlık görevi artık var olmayan bir ordunun kolu. Bir devletin hizmetkarı Güney'in umutlarıyla birlikte yok oldu. Efendisiz, parasız ve tek benimle geçim kaynakları. Savaş, yok oldu. Ben de yolumu ilerletmeye karar verdim. Güneybatıya doğru ve altın arayışında düşmüş servetimi geri almaya çalıştım. Neredeyse bir yıl boyunca başka bir konfederasyon subayıyla birlikte arama yaptım. Richmond'dan Kaptan James K. Powell. Çok şanslıydık. Geç 1865 kışında, birçok zorluk ve yoksunluktan sonra, en çok yerleşenleri bulduk, en çılgın hayallerimizin hayal ettiği olağanüstü altın içeren kuvars damarı. Eğitimi maden mühendisi olan Powell, bizim ortaya çıkardığımızı söyledi, 3 ay boyunca $1 milyon fazla cevher. Ekipmanımız son derece kaba olduğu için, birimizin geri dönmesi gerektiğini düşündük. Medeniyete ulaşmak için, gerekli makineleri satın alıp, yeterli bir madende düzgün çalışan adam gücü vardı. Powell hem ülkeyi hem de mekanik alanları iyi biliyordu. Madencilik gereksinimleri için en iyisi olarak onun trip. Kumandaya karşı iddiamızı durdurmam konusunda anlaşıldı, bir gezgin arayıcı tarafından atlatılmış olma ihtimali. 3 Mart 1866'da Powell ve ben, 2 eşeğimize erzaklarını koyduk ve bana veda ederek atına bindi ve dağ yamacından aşağı inmeye başladı, yolculuğunun ilk aşamasını geçtiği vadiye doğru. Powell'ın ayrıldığı sabah, neredeyse tüm Arizona sabahları gibi, berrak ve güzel. Onu ve küçük sürü hayvanlarını, kendi hayvanlarını seçerken görebiliyordum. Dağın yamacından vadiye doğru aşağıya doğru ilerlerdim. Ve sabah boyunca ara sıra bir domuz sırtına binerken ya da bir domuz sırtına çıkarken ya da bir düz bir plato. Powell'ı son gördüğüm saat 3'teydi. O vadinin karşı tarafındaki sıra dağların gölgelerine girdi. Yarım saat sonra vadinin karşısına rastgele bir bakış attım. Ve en son gördüğüm yerde 3 küçük nokta fark etmek çok şaşırdım, arkadaşımı ve 2 sürü hayvanını gördüm. Gereksiz endişelere düşkün değilim. Ama kendimi Powell ile her şeyin yolunda olduğuna ve izinde gördüğüm noktalar antilop ya da vahşi atlardı. Ne kadar az ben ise kendime güven verebilirim. Bölgeye girdiğimizden beri düşmanca bir kızılderili görmemiştik ve bu nedenle son derece dikkatsiz hale gelmiş ve alay etmeye alışkınlardı. Bu vahşi yağmacıların sayısı hakkında duyduğumuz hikayeler yolları rahatsız etmesi, hayatlarını ve işkencelerini herkese verilmesi gerekiyordu. Acımasız pençelerine düşen Beyaz Parti. Powell'ın iyi silahlanmış ve ayrıca deneyimli bir kızılderili savaşçısı olduğunu biliyordum. Ama ben de yıllarca kuzeydeki Sioux arasında yaşamış ve savaşmıştım ve biliyordum peşinden gelen kurnaz bir Apache grubuna karşı şansının az olduğunu. Sonunda gerilime dayanamadım ve kendimi 2 kişimle silahlandırdım, kol tabancaları
ve bir karabina aldım. 2 kuş kartuş sarıldım ve eğer atımı yakaladıktan sonra Poyer'in takip ettiği patikaya doğru yürümeye başladım. Günaydın. Nispeten düz bir yere ulaştığım anda bineğimi 4 nala zorladım ve izin verdiği yerde alacakaranlığa kadar devam ettim. Diğer parçaların Poyer'in izlerine katıldığı noktayı keşfetti. Onlar ayakkabısız midillilerin izleri, üçü ve midilliler 4 nala koşuyordu. Hızla takip ettim. Ta ki karanlık kapanana kadar beklemek zorunda kaldım. Ayın yükselişi ve şu konu üzerine spekülasyon yapma fırsatı verildi, kovalamacımın bilgeliği. Belki de imkansız tehlikeler hayal etmiştim. Mesela biraz gergin yaşlı ev hanımı ve Payal ile ne zaman buluşmam gerektiğinde acılarım için iyi kahkaha. Ancak ben hassasiyete yatkın değilim ve bir görev duygusunu takip etmek, nereye götürürse götürsün, her zaman bir tür hayatım boyunca benimle fetiş. Bu da verilen onurları açıklayabilir üzerime 3 cumhuriyet ve eski bir güçlü imparator ve birkaç küçük kral. Kılıcım onların hizmetindeydi kırmızı birçok kez. Saat 9 civarında ay yeterince parlaktı ve ilerlemem için kendi yolumla ve hızlı yürüyüşle patikayı takip etmekte hiç zorlanmadık. Ve içeri girdim bazı yerlerde hızlı bir koşu. Gece yarısı civarında su deliğine ulaşana kadar Poyer'in kamp yapmayı beklediği yerde. Beklenmedik bir şekilde oraya geldim ve tamamen terk edildi. Ve yakın zamanda kamp olarak kullanıldığına dair hiçbir iz yoktu. Takip eden atlıların izlerini, böyle bir şekilde artık onların olması gerektiğine inanmıştı. Poyer'in ardından kısa bir duraklama ile devam etti su içindelikte. Ve her zaman onun hızıyla aynı hızda. Artık fragmanların apaçeler olduğundan ve onların da bunu istediğinden emindim işkencenin şeytani zevki için Poyer'li canlı yakalamayı teşvik ettim. Bu yüzden ben de benim için atı en tehlikeli bir hızda ilerliyor. Umuduyla yakalayacağımı umarak kırmızı yaramazlarla birlikte saldırıdan önce ona saldırırdı. Daha fazla spekülasyon, 2 atış uzakta olduğu hafif bir raporla aniden kesildi önümde. Poyer'in şimdi bana ihtiyacı olacağını biliyordum. Hatta hiç olmazsa atımı dar ve zorlu dağ yolunda en yüksek hızına çıkardı. Belki 1 mil ya da daha fazla ilerlemiştim ama başka sesler duymamıştım. Patika aniden zirveye yakın küçük, açık bir platoya açıldığında geçiş. Girmeden hemen önce dar ve sarkan bir kangiden geçmiştim, aniden bu sırf arazisinde ve gözlerimle karşılaşan manzara beni şaşkınlık ve hayal kırıklığı. Küçük düz arazi beyazdı, Hint tepeleriyle doluydu ve oralar vardı muhtemelen yarım bin kırmızı savaşçı. Yakınlarda bir nesnenin etrafında toplanmış kampın merkezinde. Dikkatleri o kadar tamamen odaklanmıştı ki ilgimi fark etmediler ve kolayca geri dönebilirdim. Kanyonun karanlık köşelerinden kurtuldum ve mükemmel bir güvenle kaçmamı sağladı. Ancak bu düşüncenin aklıma ertesi gün geldiği gerçeği, bu anlatımla kahramanlık iddiasına sahip olma hakkını ortadan kaldırır, bölüm belki de bana hak kazandırabilir. Kahraman olan şeyden yapıldığıma inanmıyorum. Çünkü, gönüllü eylemlerimin yüzlerce kez beni yüz yüze koyduğu tüm durumlarda ölümle yüzleşmek için başka bir adım hatırlamıyorum. Bu aldığım şey aklıma saatler sonra geldi. Aklım açıkça öyle bilinçaltım. Görev yoluna zorlandığım anlamına gelir yorucu zihinsel süreçlere başvurmak. Nasıl olursa olsun. Hiç yapmadım korkaklığın benim için isteğe bağlı olmadığından pişman oldum. Bu durumda elbette Poyer'in merkez olduğunu kesin olarak gördüm. Çekim. Ama önce düşündüm mü yoksa hareket mi ettim bilmiyorum. Ama bir sahne görüşüme geldiği anda hemen silahları ve tüm savaşçı ordusuna saldırıyor. Ateş ediyordu hızlıca ve ciğerlerimin en uca kısmında çığlık atıyordu. Tek başıma yapamazdım kırmızı adamlar için daha iyi taktikler izledi. Ani bir sürprizle inandılar ki bir düzenli alayından daha azı üzerlerinde vardı. Her biriyle döndü ve kaçtı. Yayları, okları ve tüfekleri için yönlendirme. Aceleyle yapılan yolculuklarının ortaya çıkardığı manzara, beni endişeyle doldurdu ve öfkeyle. Arizona ayının berrak ışınları altında Payal yatıyordu. Bedeni oldukça güzel cesurların düşmanca oklarıyla dikenli. Zaten ölmüş olduğunu söyledim, ikna olmamak mümkün değildi. Ama yine de bedenini sakatlıktan kurtarırdım apaçilerin ellerinden, adamı kendisini kurtaracağım kadar hızlı bir zamanda ölümden. Yanına yaklaşarak eğerden aşağı indim ve fişiğini tuttum kemer, onu biniciğimin dalağlarının üzerinden yukarı çekti.
Geriye bir bakış beni ikna etti, geldiğim yoldan dönmek, devam etmekten daha tehlikeli olurdu. Platoyu geçtim. Zavallı canavarıma mahpus koyup masanın uzak tarafında ayırt edebildiğim geçite açılıyordu toprak. Kızılderililer bu zamana kadar yalnız olduğumu ve peşimden geldiğimi keşfetmişti. Küfürler, oklar ve tüfek mermileri. Nişan almanın zor olması, ay ışığında doğru bir şekilde hakaret etmeden başka bir şey yok. Çünkü onların bu yüzden rahatsız olduklarını, gelişimin ani ve beklenmedik bir şekilde gelişimi ve oldukça hızlı bir şekilde hareketli hedef. Düşmanın çeşitli ölümcül mermilerinden beni kurtardı ve çevredeki zirvelerin gölgelerine bir görevliden önce ulaşmama izin verdi. Takip organize edilebilirdi. Atım neredeyse rehbersiz seyahat ediyordu çünkü muhtemelen daha az şey olduğunu biliyordum. Geçide giden yolun tam yerini bilmek ve böylece sıradan zirvesine giden bir deve girdi. Ama beni vadiye ve güvenliğe götüreceğini umduğum geçite. Evet, öyle, ancak muhtemelen hayatıma ve olağanüstü bir şeye borçluyum. Sonraki 10 yıl boyunca başıma gelen deneyimler ve maceralar. Yanlış yolda olduğumu ilk kez duyduğumda, peşinden gelen vahşiler solumda aniden giderek daha da sönüyor. O zaman anladım ki, sivri kaya oluşumunun soluna geçtikleri platonun kenarı, sağında atımın beni ve Poyer'lin cesedi. Patikaya bakan küçük düz bir burunda dizginimi çektim ve aşağıdaki patikaya bakıyordum. Sola gitti ve kovalayan vahşilerin grubunun bir noktada kaybolduğunu gördü. Comsuserve. Kızılderililerin yakında yanlış yolda olduklarını fark edeceklerini biliyordum. Ve beni aramak doğru yönde yeniden başlayacaklarını, izlerimi buldum. Biraz daha ileri gitmiştim ki mükemmel bir şey gibi görünüyordu. Yüksek bir uçurumun etrafında bir iz açıldı. Patika düz ve sessizdi, geniş ve yukarıya, gitmek istediğim genel yöne doğru yönlendirildi. Uçurum sağımda birkaç yüz feet yükseldi. Solumda ise eşit ve neredeyse dik bir şekilde kayalık bir vadinin dibine doğru bir düşüş. Bu yolu yaklaşık 100 yard takip etmiştim ki, keskin bir dönüş oldu. Doğru beni büyük bir mağaranın ağzına götürdü. Açılış yaklaşık 4 feet idi yüksekliği ve 3 ila 4 feet genişliğindeydi. Ve patika bu açıklıkta sona eriyordu. Artık sabahtı ve alışılmış şafak olmamasıyla, bu şaşırtıcı bir durum Arizona'ya özgü bir şekilde, neredeyse aniden gün ışığı olmuştu. Attan inip Poyer'li yere yatırdım. Ama en titiz araştırma, en ufak bir yaşam kıvılcımını ortaya çıkarmadı. Zorla su içimden ölü dudaklarının arasına kantin yaptı. Yüzünü yıkadı ve ellerini ovuşturdu. Çalıştı, gerçeğe rağmen neredeyse 1 saat boyunca sürekli onun üzerinde onun öldüğünü bildiğimi söyledim. Poyer'li çok seviyordum. Her açıdan tamamen bir adamdı. Cilalı bir Güneyli beyefendi. Sadık ve gerçek bir dost. Ve bu, sonunda reanimasyon konusundaki kaba çabalarımı bıraktığım için derin bir yas duydum. Lezzetli bir rüya hissi beni sardı. Kaslarım gevşedi ve başladım uyuma, arzuma yer verme noktası. Yaklaşan sesler, atlar kulaklarıma ulaştı. Ayağa fırlamaya çalıştım ama dehşete düştüm. Kaslarımın irademe cevap vermeyi reddettiğini keşfettim. Artık tamamen uyanık ama taş gibi kası bile hareket ettiremiyordu. O zaman, ilk kez, mağarada hafif bir buhar olduğunu fark ettim. Öyleydi, son derece zayıf ve sadece açılışta fark edilebiliyordu. Bu da gündüz. Burun deliklerime hafif keskin bir koku geldi ve ben de sadece zehirli bir gazın etkisine uğradığımı varsayıyorum. Ama neden öyle olmalıyım? Zihinsel yeterlerimi koruyup hareket edemediğimi anlayamadığım bir şey. Mağaranın açıklığına bakarak uzandım ve kısa bir alanı görebildiğim bir yere, mağara ile etrafındaki uçurumun dönüşü arasında uzanan patika, yol açıyordu. Yaklaşan atların sesi kesilmişti ve ben, Kızılderililer, küçük çıkıntı boyunca sessizce üzerime geliyorlardı. Yaşayan mezar. Benim gibi kısa sürede beni bitirmelerini umduğumu hatırlıyorum. Yapabilecekleri sayısız şeyi düşünmekten pek hoşlanmıyorum. Ruh onları teşvik ederse beni. Çok uzun sürmeden yakınlıklarını duyan sessiz bir ses bana bildirdi. Sonra savaş şapkalı, boyalı bir yüz dikkatlice etrafına itildi. Uçurumun yamaçında, vahşi gözler benimkilere baktı. Beni görebiliyordu mağaranın loş ışığında. Sabah güneşinin battığına eminim. Açılış boyunca tamamen üzerime geldi. Adam yaklaşmak yerine sadece durdu ve baktı. Gözleri şişiyordu ve çenesi açık kaldı. Sonra başka bir vahşi yüz belirdi.
üçüncü bir ve dördüncü ve beşinci, boyunlarını diğer arkadaşlarının omuzlarına uzatıyorlar, dar çıkıntıdan geçemiyorlardı. Her yüz hayranlık ve hayranlık dolu bir resimdi korku. Ama nedenini bilmiyordum. Ne de 10 yıl boyunca öğrendim sonra. Beni görenlerin arkasında hala başka cesurlar olması, liderlerin onlara fısıldanmış haber iletmelerinden anlaşılıyordu arkalarında. Aniden, mağaranın derinliklerinden alçak ama belirgin bir inleme sesi yükseldi arkamda. Ve Kızılderililerin kulağına ulaştığında döndüler ve kaçtılar korku, panik içinde. Görünmezden kaçmak için çabaları o kadar telaşlıydı ki arkamda bir cesur kişinin uçurumdan kafası aşağı fırlatıldığı şey aşağıdaki kayalar. Vahşi çığlıkları kısa bir süre kanyonda yankılandı ve sonra her şey tekrar sakinleşti. Korkutan ses tekrarlanmadı ama tekrarlandı olası korku hakkında spekülasyon yapmama yetiyordu. Arkamdaki gölgelerde pusuya gizleniyordu. Korku göreceli bir terim. Bu yüzden sadece o zamanki duygularımı önceki deneyimlerimle ölçün tehlikeli pozisyonlar ve o zamandan beri geçtiğim kişiler. Ama ben yapabilirim utanmadan söyleyin ki önümüzdeki birkaç dakika boyunca yaşadığım duygular korksanız. O zaman Tanrı korkağa yardım etsin. Çünkü korkaklık kendi başına kesin bir şeydir ceza. Felç olmuş, sırtını korkunç ve bilinmeyen bir şeye dönmüş tutmak tehlike, vahşi Apache savaşçılarının sesinin sesinden vahşi bir şekilde döndüğü bir tehlike. Bir kurt sürüsünden çılgınca kaçan bir koyun sürüsü gibi. Stampede. Bana korkunç durumlarda alışık olan bir adam için son kelimeyi söyledim. Güçlü bir fiziğin tüm enerjisiyle hayatı için savaşıyordu. Birkaç kez arkamda birinin hareket ettiğine dair hafif sesler duyduğumu sandım temkinli bir şekilde. Ama sonunda bunlar bile durdu ve ben pozisyonumu kesintisiz düşünmek. Ama biraz da olsa, felcimin sebebini tahmin ettim ve tek umudum, bunun gerçekleşmesiydi üzerime düşen gibi aniden geçip gitti. Öğleden sonra geç saatlerde, dizginle ayakta duran atım mağaradan önce, yiyecek aramak için patikada yavaşça ilerlemeye başladı. Ve suya ve gizemli bilinmeyen yoldaşım ve ölülerle baş başa kaldım arkadaşımın bedeni, görüş alanım içinde, kenarda yatıyordu sabah erken saatlerde koyduğum yere. O andan muhtemelen gece yarısına kadar her şey sessizlikti. Ölülerin sessizliği. Sonra, aniden, sabahın korkunç inlemesi şaşkın kulaklarıma yayıldı ve kara gölgelerden tekrar hareket eden bir şeyin sesi geldi ve ölü yaprakların hafif ışırtısı. Zaten aşırı gergin olan gergim için şok sistem son derece berbattı. Ve insanüstü bir çabayla bunu yapmaya çalıştım korkunç bağlarımı kır. Bu zihnin, iradenin, sinirlerin çabasıydı. Kaslı değil. Çünkü küçük parmağımı bile hareket edemiyordum. Ama hiç hareket edemiyordum tüm bunlara rağmen daha az güçlü olanlar. Sonra bir şey değişti. Bir an oldu mide bulantısı hissi, çelik telin kopması gibi keskin bir tıkırtı ve ben mağaranın duvarına sırtımı dayamış, bilinmeyen düşmanıma bakacak şekilde durdum. Sonra ay ışığı mağaraya doldu ve önümde kendi bedenim yatıyordu. Saatlerce yatıyordu. Gözleri açık çıkıntıya bakıyordu ve eller yere gevşekçe yaslanıyordu. Önce cansızlarıma baktım mağaranın zemininde kil ve sonra kendime tam bir şekilde şaşkınlık. Çünkü orada giyinmiş halde yatıyordum. Ama burada çıplak, doğumumun dakikasında. Geçiş o kadar ani ve beklenmedik olmuştu ki bir süreliğine beni bıraktı. Garip dönüşümümden başka hiçbir şeyi unuttuğum bir an. İlk düşüncem şimdi bu ölüm muydu? Gerçekten sonsuza dek o diğerine mi geçtim? Hayat. Ama buna inanamıyordum. Çünkü kalbimin hızla çarptığını hissediyordum. Kendimi serbest bırakmaya çalıştığım, çabadan dolayı kaburgalarımın yanında, beni tutan anestezi. Nefesim hızlı, kısa nefesler. Soğuk geliyordu vücudumun her gözeneğinden ter göze çarpıyordu. Ve eski deney çimdiklemek, benim bir hayalet olmadığımı ortaya koydu. Tekrar etrafıma hatırlatıldım. Mağaranın derinliklerinden gelen garip inleme. Çıplak ve silahsız olduğum için, beni tehdit eden görünmeyen şeyle yüzleşmek istemedim. Tabancalarım cansız bedenime bağlanmıştı ki bu akıl almaz bir şey için bir sebep vardı. Dokunmaya cesaret edemedim. Karabinam bagajında, kemerliydi eğerimle ve atım uzaklaştığı için benim de yolum kalmadı. Savunma. Tek seçeneğim uçuşta kalkıyordu ve kararım şuydu.
Şimdi gelen şeyden gelen hışırtı sesinin tekrarlanmasıyla kristalleşmiştir mağaranın karanlığında ve çarpık hayal gücüme göre gizlice üzerime geliyordu. Bu korkunç yerden kaçma cazibesine artık karşı koyamayınca atladım açıklıktan hızla geçerken açık bir Arizona gecesinin yıldız ışığına doğru ilerledi. Mağaranın dışındaki temiz, taze dağ havası anında bir tonik etkisi yarattı. Ve ben içimden yeni bir hayat ve yeni cesaret aktığını hissettim. Eşiğinde duraklamak, artık bana tamamen gereksiz görünen bu yüzden kendimi azarladığım bu çıkıntı endişe. Kendime saatlerce çaresiz yattığımı düşündüm mağaranın içindeyken. Ama hiçbir şey bana ve daha iyi yargıma rağmen rahatsız etmemişti. Açık ve mantıklı mantaçların yönlendirilmesine izin verdik. Beni şu duyduğum sesler tamamen doğal ve zararsız nedenlerden kaynaklanıyor olmalı. Muhtemelen mağaranın yapısı öyleydi ki hafif bir esinti duyduğum sesler. Araştırmaya karar verdim. Ama önce başımı kaldırıp ciğerlerimi dağların saf, canlandırıcı gece havası. Bunu yaparken uzandığını gördüm altımda kayalık kanyonun güzel manzarası ve düz, kaktüslerle dolu düzlük. Ay ışığında yumuşak bir ihtişam ve harikalık bir mucizeye dönüştürülmüştür büyü. Arizona'da ay ışığında olan bir güzellikten daha ilham verici olan çok az batı harikası vardır peyzaj. Uzaktaki gümüş renkli dağlar, garip ışıklar ve hok sırtı ve Arroyo'nun üzerindeki gölgeler ve sert ama güzel kaktüsler hem büyüleyici hem de ilham verici bir resim oluşturur. Sanki bir ilk kez ölü ve unutulmuş bir dünyayı yakalıyordu. Bu yüzden dünyamızdaki diğer herhangi bir noktadan farklıdır. Gözlerimi garip ve tuhaf bir manzaraya açtım. Marstaol du humiliordum. Naklem ne de uyanklum sorgulamadm. Uyuyamıyordum. Burada çimdiklemeye gerek yok. İçsel bilincim bana aynı şekilde öyle olduğunu söyledi. Mars'a kadar bilinçli zihniniz size dünyada olduğunuzu söylüyor. Yapamazsın schers ei sorgulamak. Ben de bilmiyordum. Kendimi sarımsı, yosun benzeri bitki örtüsünün üzerinde yatıyor, buldum etrafımda bitmek bilmeyen mil boyunca her yöne uzanıyordu. Öyle görünüyordum derin, dairesel bir havuzda yatıyordu. Dış kenarında ise alçak tepelerin düzensizliklerini ayırt eder. Öğle vakti vardı. Güneş üzerime tam anlamıyla parlıyordu. Ve sıcaklığı oldukça yüksekti çıplak bedenime yoğun olsa da. Altında gerçek olacağından daha büyük değil benzer koşullar Arizona çölünde de yaşanıyor. Burada hafif şeyler vardı güneş ışığında parlayan kuvars taşıyan kayaların çıkıntıları. Ve biraz solumda, belki 100 yard öte, alçak, duvarlarla çevrili bir ahır görünüyordu yaklaşık 4 feet boyunda. Su yoktu ve yosun dışında başka bitki örtüsü yoktu. Ve biraz susadığım için biraz yapmaya karar verdim. Kesfediorum. Ayağa fırlayıp ilk Mars sürprizimi aldım. Bu çaba için, ki beni dik ayakta taşıyacak, beni Mars havası yaklaşık 3 yard yüksekliğine ulaştı. Yumuşakça ancak kayda değer bir şok veya kavanoz olmadan topraklandı. Şimdi bir dizi, o zaman bile aşırı derecede saçma görünen evrimler. Ben de bunu yapmalıyım beni kolayca taşıyan kas eğri olarak tekrar yürümeyi öğrendim ve güvenle dünyada Mars'ta benimle tuhaf oyunlar oynadı. Aklı başında ve onurlu bir şekilde ilerlemek yerine, yürümeye çalışmalarım çeşitli şerbetçi otları yaptı ve beni birkaç kez yerden uzaklaştırdı. Her adımda ayaklarımı ve beni yüzüm ya da sırtımda sertçe bıraktı. Her ikinci ya da üçüncü zıplama. Kaslarım, mükemmel uyumlu ve alışkın. Dünyadaki yerçekimi gücü, benimle yaramazlık yaptı ve Mars'ta daha düşük yerçekimi ve düşük hava basıncıyla başa çıkmak için ilk kez. Ancak, alçak yapıyı keşfetmeye kararlıydım. Çünkü bu tek yerleşim kanıtı görünüyordu. Ve böylece geri dönme gibi benzersiz bir plana karar verdim hareketin ilk ilkelerine, sürünmeye geçiş. Bu konuda oldukça iyi yaptım ve birkaç saniye için, kafesin alçak, çevreleyen duvarına ulaşmıştı. Bana en yakın tarafta kapı ya da pencere yok gibiydi. Ama duvar yaklaşık 4 feet yüksekliğindeydi. Dikkatlice ayağa kalkıp dışarı baktım, bana şimdiye kadar gördüğüm en garip manzaranın üstünde. Kafesin çatısı yaklaşık 4 ya da 5 inçliğinde katı camdan oluşuyordu kalınlığı. Altında ise mükemmel yuvarlak birkaç yüz büyük yumurta vardı ve kar beyazı. Yumurtalar neredeyse eşit boyuttaydı. Yaklaşık 2 ve çapı yarım feet. 5 ya da 6 kişi çoktan çıkmıştı. Ve oturan grotesk karikatürler, güneş ışığında göz kırpmak aklımı sorgulamama etti.
Onlar çoğunlukla baş gibi görünüyordu. Küçük zayıf vücutlarla, uzun boyunlarla ve 6 bacaklı. Ya da sonrasında öğrendim. 2 bacak ve 2 kol, ara bir çift uzuvla bu da istedikleri zaman kol veya bacak olarak kullanılabiliyordu. Gözleri başlarının en uç yanları merkezin biraz üzerinde ve böyle bir şekilde dışarı çıkmıştı, ileri ya da geri yönlendirilebilecek şekiller ve ayrıca birbirinden bağımsız olarak bu tuhaf hayvanın herhangi bir bölüme bakmasına izin veriyor, yön veya aynı anda iki yönde, çevirme gerekçesi olmadan kafa. Kulaklar, gözlerin biraz üstünde ve birbirine daha yakın olan küçüktü. Bu genç örneklerde 1 inçten fazla çıkmayan fincan şeklinde antenler var. Burunları yüzlerinin ortasında sadece uzunlamasına yarıklardan ibaretti ağızları ve kulakları arasında. Vücutlarında hiç tüy yoktu. Çok açık sarımsı yeşil renkteydi renk. Yetişkinlerde, kısa sürede öğrendiğim gibi, bu renk derinleşerek bir zeytin yeşili ve erkekte dişiden daha koyu bir renktedir. Ayrıca, yetişkinler, vücutlarına göre orantısız değildir. Genç. Gözlerin irisi albinostaki gibi kan kırmızısı. Gözbebeği ise koyu. Göz küresi çok beyazdır. Dişler de öyle. Bu sonuncular en çok korkutucu ve korkunç bir yüz ifadesine karşı vahşi bir görünüm. Alt dişler yukarı doğru kıvrılır ve keskin noktalara doğru kıvrılır ve bu noktalar gözlerin yaklaşık olarak biter. Dünyevi insanlar bulunuyor. Dişlerin beyazlığı ise fil dişi ama en karlı ve parlak çin ağacından. Karanlığa karşı zeytin derilerinin arka planı, dişleri en dikkat çekici şekilde öne çıkıyor, bu silahların olağanüstü etkileyici bir görünüm sergilemesini sağlar. Bu detayların çoğunu sonradan not ettim. Çünkü bana çok az zaman verildi, yeni keşfimin harikaları üzerine spekülasyon yap. Yumurtaların içinde olduğunu görmüştüm, yumurtadan çıkma süreci ve korkunç küçük canavarları izlerken. Kabuklarından kopmuş, bir onur yetişkinin yaklaştığını fark edemedim. Arkamden Marsler. Onlarca, neredeyse kaplayan yumuşak ve sessiz yosunun üzerinden geliyorlardı. Mars'ın tüm yüzeyi, kutuplardaki donmuş alanlar hariç ve dağınık ekim bölgeleri beni kolayca yakalayabilirlerdi ama niyetleri çok daha karanlıktı. Bu, beni uyaran en önde gelen savaşçının donanımları. Hayatım öyle küçük bir şeye asılıydı ki, sıkça kaçtığıma hayran kalıyorum kolayca. Parti l'hydrinin tufei sabitleranden salamammid. Eğerinin yanında, büyükünün poposuna vuracak şekilde metal ayakkabı mızrak, ölümün olduğunu hiç bilmeden söndürmeliydim yanımda. Ama o küçük ses beni döndürdü ve orada, 10 değil, üzerime geldi göğsümden 1 metre uzakta, o devasa mızrağın ucu vardı. 40 feet uzunluğunda bir mızrak, parlak metalle uçlu ve monte edilmiş bir replikanın yanında alçakta tutulmuştur. İzlediğim küçük şeytanlar. Ama şimdi bu devasa ve harika yanlarında ne kadar zayıf ve zararsız görünüyorlardı, nefretin, intikamın ve ölümün vücut bulmuş hali. Adamın kendisi, bunun için diyelim, tam 15 feet boyunda ve dünyada ağır olurdu, yaklaşık 400 pound. Biz bir atı oturtururken o da binicine oturdu. Alt uzuvlarıyla animalın namlusuna, sağ ellerine ise kolları devasa mızrağını bineğinin yanında alçakta tutuyordu. İki sol kolu dengesini korumak için yanlara uzatılmıştı. Bindiği şey rehberlik için ne dizginleri ne de dizginleri yoktu. Ve bineği. Dünyevi kelimeler bunu nasıl tarif edebilir? 10 feet yüksekte omuz. Her iki yanında 4 bacağı vardı. Uç kısmında daha büyük, geniş bir düz kuyruk kökünden daha çok ve koşarken düz arkaya tuttu. Bir açık ağzı başını burnundan uzun, devasa boynunu ayırıyordu. Efendisi gibi, tamamen tüysüzdü ama koyu bir arduvaz rengindeydi ve son derece pürüzsüz ve parlaktı. Karnı beyazdı. Bacakları ise gölgelenmişti, omuzları ve kalçaları ayaklarında parlak sarıya dönüşmüştü. Ayaklar kendileri de ağır dolgulu ve çivisizdi. Bu da yaklaşımlarının sessizliği ve çokluğuyla ortak olan bacakları, Mars faunasının karakteristik bir özelliğidir. En yüksek tip insan ve Mars'ta var olan tek memeli olan başka bir hayvan ise, sadece iyi oluşmuştur, tırnaklar var. Ve orada kesinlikle toynaklı hayvan yok. Bu ilk saldıran iblisin arkasında, toplamda benzer 19 kişi vardı, saygılar. Ama sonradan öğrendiğim gibi, kendine özgü bireysel özellikler taşıyordu kendilerine.
Tam da ikimiz aynı değiliz ama hepimiz rol alıyoruz benzer bir kalıpta. Bu fotoğraf, ya da daha doğrusu somutlaşmış kabus, ki bende var uzun uzun anlatıldı. Üzerimde sadece bir korkunç ve hızlı bir etki bıraktı, onu karşılamak için döndü. Silahsız ve çıplak olduğum için, doğanın ilk yasası acil sorunumun tek olası çözümü, o da saldırı mızrağının ucu yakınında. Sonuç olarak, çok dünyevi bir ve aynı zamanda Mars kuluçkasının zirvesine ulaşmak için insanüstü sıçrayış, bunun böyle olması gerektiğine karar vermiştim. Çabam bir başarıyla taçlandırıldı ve göründüğünden daha az dehşete düşürdüm Marslı savaşçıları şaşırtmak için. Çünkü beni tam 30 feet içeriye taşıdı. Beni takipçilerimden 100 metre uzaklıkta, karşı tarafta indirdi kafes. Yumuşak yosuna kolayca ve sorunsuz bir şekilde indim ve döndüğümde düşmanlar diğer duvar boyunca sıralanmıştı. Bazıları beni sonrasında belirgin bir şaşkınlık keşfettiğim ifadeler ve diğerleri ise benim onları rahatsız etmediğim için memnun oluyorlardı genç. Alçak sesle sohbet ediyor. El hareketleri yapıyor ve işaret ediyorlardı bana doğru. Küçük Marslılara zarar vermediğimi keşfetmeleri ve silahsızdım. Sanırım bana daha az sert bakmalarına sebep oldum. Ama, sonradan öğrendiğim gibi, lehimde en önemli olan şey benimki engelli yarış gösterisi. Marslılar devasa olsa da, kemikleri çok büyük ve kaslıdırlar, yalnızca aşmaları gereken yerçekimiyle orantılıdır. Sonuç şudur: sonsuz derecede daha az çevik ve daha az güçlü, orantılı olarak bir dünya adamından daha ağır bir ağırlık ve sanmıyorum ki onlardan biri aniden öyle oldu dünyaya taşındığında kendi ağırlığını yerden kaldırabilirdi. Aslında, ben bunu yapamayacağına inanıyorum. O zamanlar Mars'ta da dünyada olduğu kadar harikaydı. Ve beni yok etmek istediklerinden aniden bana harika bir adam olarak baktılar. Keşif ve arkadaşları arasında sergilenmek üzere bir keşif yapıldı. Beklenmedik çevikliğimin bana verdiği rahatlık, plan yapmamı sağladı yakın gelecekte ve daha yakından savaşçılar. Çünkü zihnimdeki bu insanları diğerlerinden ayıramıyordum savaşçılar. Sadece bir gün önce beni peşinden koşmuştu. Her birinin devasa silaha ek olarak, birkaç başka silahla donandığını fark ettim bahsettiğim mızrak. Beni bir silahtan vazgeçmeme sebep olan silah kaçma girişimi ise, belli ki bir tür tüfekti. Ve nedense, bu konuda kullanırken oldukça verimli olduklarını hissettim. Bu tüfekler beyaz metalden ve ahşap malzemeyle doldurulmuştu. Daha sonra öğrendim ki Mars'ta çok değerli görülen çok hafif ve son derece sert bir büyüme dünyanın sakinleri için bilinmeyen. Namlunun metali, alaşımdan oluşur esas olarak alüminyum ve çelikten hazırlanmış, bunları temperlemeyi öğrenmişlerdir. Sertlik, tanıdığımız çeliğin sertliğinden çok daha fazladır. Ağırlık bu tüfekler arasında nispeten az ve küçük kalibreli patlayıcı olarak kullandıkları radyum mermileri ve namlunun büyük uzunluğu, bunlar aşırı ve dünyada düşünülemeyecek kadar ölümcül bir mesafede. Bu tüfeğin teorik etkin yarıçapı 300 mil. Ama en iyisi kablosuz bulucu ve sikter sadece 200 milden biraz daha uzak. Bu, bana Marslı'ya büyük saygı kazandıracak kadar çok önemli ateşli silah ve telepatik bir güç beni bir girişim için uyarmış olmalı. 20 tanesinin ağızlık altından gündüz vakti kaçmak ölüm makinesi. Marslılar kısa bir süre sohbet ettikten sonra döndüler ve geldikleri yönde, aralarından birini yalnız bırakarak kafes. Yaklaşık 200 yard kat ettiklerinde durdular ve atlarını bize dönderken, savaşçını kafesin yanında izliyordu. Mızrağı neredeyse beni büyüleyen oydu ve açıkça grubun lideri. Çünkü onların kendi bölgelerine taşındıklarını da belirtmiştim, mevcut pozisyonu onun talimatıyla aldı. Gücü durduğunda atından indi. Mızrağını ve küçük kollarını bıraktı ve bana doğru inkuluçka makinesi, tamamen silahsız ve benim kadar çıplak, sadece başına, uzuvlarına ve göğsüne bağlanmış süsler. Yaklaşık 50 feet yakındayken devasa bir metali çözdü kol ve açık avucuyla bana doğru tutarak bana seslendi. Berrak, yankılı bir sesle ama söylemeye gerek yok ki, bir dilde bunu yapamadım anla. Sonra cevabımı bekliyormuş gibi durdu ve kendi cevabını dikti, anten gibi kulaklar ve garip gözlerini daha da yukarı çeviriyordu ben. Sessizlik acı vericiye döndüğünde, küçük bir sohbet etmeye cesaret ettim. Kendi payı. Çünkü barış girişimlerinde bulunduğunu tahmin etmiştim. Fırlatma silahlarını indirdi
ve birliklerinin geri çekilmesi, ilerlemeden önce dünyanın herhangi bir yerinde barışçıl bir görev anlamına gelirdi. O zaman neden olmasın, Mars'ta. Elimi kalbimin üzerine koyup Marslı'ya derin bir şekilde eğildim ve ona açıkladım, dilini anlamasam da. Eylemleri barış için konuşuyordu. Ve şu anda kalbime en çok değer veren dostluk. Tabii ki konuşmamın taşıdığı tüm zekaya rağmen, belki de gevezeli bir dere olabilirdim ona karşı ama hemen ardından gelen hareketi anladı kelimeler. Elimi ona doğru uzattım. İlerledim ve kol cisini onun açık arasından aldım avuç içim. Dirseğimin üstündeki koluma kavradı. Ona gülümsedi ve ayağa kalktı, bekliyordu. Geniş ağzı cevap veren bir gülümsemeyle açıldı. Ve birini kilitledi, ara kollarımla döndük ve biniciğine doğru yürüdük. At aynı anda takipçilerine ilerlemelerini işaret etti. Bize doğru bir şekilde başladılar. Wild Run yaptı. Ancak ondan gelen bir sinyalle durduruldular. Görünüşe göre korkmuştu. Tekrar gerçekten korkacağım için, tamamen manzaradan atlayabilirim. Adamlarıyla birkaç kelime alışverişinde bulundu. Bana arkamda bineceğimi işaret etti, onlardan birini aldı. Ve sonra kendi hayvanına bindi. Görevli kişi 2 ya da 3 elini aşağı indirdi. Ve beni parlak sırtına kaldırdı mount olarak, kemerler ve kayışlardan elimden geldiğince tutundum. Marslıların silahları ve süsleri. Tüm süvari sonra döndü ve tepe sırasına doğru 4 nala koştu. Safe. Belki 10 mil gitmiştik ki zemin çok hızlı yükselmeye başladı. Biz sonradan öğrendiğim gibi, Mars'ın uzun zamandır ölmüş bir kalanının kenarına yaklaşıyordu denizler. Marslılarla karşılaşmamın da gerçekleştiği denizlerdi. Kısa sürede dağların eteklerine ulaştık ve bir dar bir vadi. En ucunda alçak bir vadiye vardı, üzerinde, devasa bir şehri gördüğüm bir sivri arazisi. Buna doğru 4 nala koştuk, şehre çıkan harabe bir yoldan girerek. Ama sadece stablın kenarına kadar ve aniden bir uçuşla sona erdi geniş adımlar. Daha yakından gözlemlediğimde, yanlarından geçerken binaların terk edilmiş ve çok kötü olmasa da, hiç olmamış gibi görünüyordu yıllarca. Belki de uzun zamandır kiracı olarak kalmıştı. Şehrin merkezine doğru büyük bir meydan ve bunun üzerinde ve hemen çevresindeki binalarda esirlerimle aynı ırktan yaklaşık 9 ya da 10 yaratık kamp kurdum. Çünkü şimdi onları böyle görüyordum. Ne kadar zarif davransam da tuzağa düşmüş. Süsleri hariç hepsi çıplaktı. Kadınlar çeşitliydi, adamların görünüşü ama çok az şey vardı. Sadece dişleri çok daha büyüktü boylarına orantılı. Bazı durumlarda neredeyse yüksek setlerine kadar kıvrılır kulaklar. Bedenleri daha küçük ve daha açık renkteydi. Parmakları ve parmaklarda tırnak kökleri vardı. Erkeklerde bu tamamen eksikti. Yetişkin dişilerin boyları 10 ila 12 feet arasında değişiyordu. Çocuklar açık renkteydi. Kadınlardan bile daha açık ve hepsi öyle görünüyordu, bana tamamen benziyordu. Ama bazıları diğerlerinden daha uzundu. Daha yaşlı. Ben varsayılır. Aralarında aşırı yaş belirtisi görmedim. Kayda değer bir belirti de yok, olgunluk yaşından, yaklaşık 40 yaşından, görünümlerinde farklılık vardı, yaklaşık 1000 yaşlarında. Son yaşlarını gönüllü olarak yaşlarına götürürler, ISS nehri boyunca garip bir hac yolculuğu. Ki bu yolculuğu yaşayan hiçbir Marslının bilemeyeceği, hiçbir Marslı geri dönmemiş ya da izin verilmeyecek olan nereye ve göcreğinden yaşamak için bir kez soğuk karanlık sularına yola çıktıktan sonra geri döndü. 1000 Marslı'dan sadece biri hastalık veya hastalıktan ölüyor ve muhtemelen yaklaşık 20 kişi gönüllü hac yolculuğuna çıkar. Diğer 979 kişi düellolarda, avcılıkta, havacılıkta ve savaşta şiddetli ölümler sonucu hayatını kaybediyor. Ama belki de en büyük ölüm kaybı çocukluk çağında gerçekleşir. Küçük Marslıların büyük beyaz maymunların kurbanı olduğu büyük bir süre Mars'ın için. Bir Marslı'nın olgunluk yaşından sonraki ortalama yaşam süresi yaklaşık olarak 300 yıl sürdü. Ama olmasaydı 1000 yıla daha yakın olurdu. Çeşitli yöntemler şiddetli ölüme yol açıyor. Kaynakların azalması nedeniyle gezegenin artan ömrü dengelemek için gerekli hale geldiği anlaşılıyordu. Terapötik ve cerrahi konusundaki olağanüstü yetenekleri sayesinde insana özgü Mars'ta yaşam, onların gösterdiği gibi hafif bir şekilde kabul ediliyor. Tehlikeli sporlar ve neredeyse sürekli savaşlar, topluluklar. Nüfusun azalmasına yol açan başka ve doğal nedenler de vardır. Ancak bu amaça hiçbir şey,
Hiçbir erkek ya da kadın Marslı ise gönüllü olarak yok etme silahı yoktur. Meydana yaklaştığımızda ve varlığım fark edildiğinde, hemen beni benimden koparmak isteyen yüzlerce yaratıkla çevrili. Nobetsemin arkasına otur. Parti liderinden gelen bir kelime onların gürültüsünü yatıştırdı. Ve meydandan bir koşuşla As Magnificent girişine doğru ilerledik, ölümlü gözün dayandığı bir yapı. Bina alçaktı ama devasa bir alanı kaplıyordu. Bina, şu şekilde inşa edilmiştir: altın ve parlak taşlarla işlenmiş parlak beyaz mermerler ve parıldayan taşlar güneş altında parıldayırdı. Ana giriş yaklaşık 100 feet genişliğindeydi ve binanın özünden çıkarak, girişin üzerinde büyük bir örtü oluşturuyordu hal. Merdiven yoktu. Ama birinci kata hafif bir eğim vardı. Bina, galerilerle çevrili devasa bir odaya açılıyordu. Bu odanın zemininde, yüksek oyma ahşap masalarla süslenmiş ve sandalyeler, merdivenlerin etrafında yaklaşık 40-50 erkek Marslı toplanmıştı bir kürsü gibi. Platformun özünde ağır ağır bir savaşçı oturuyordu metal süslerle. Gevşil renkli tüylerle dolu ve güzel işlenmiş değerli taşlarla ustaca işlenmiş deri süslemeler. Omuzlarından parlak kızıl ipekle astarlı kısa beyaz kürklü bir pelerin vardı. Bu toplantıda ve içinde bulunan salonda beni en çok etkileyen şey yaratıkların tamamen dışarıda olması. Bir araya gelmişti masalar, sandalyeler ve diğer mobilyalarla orantılı. Bunlar bir boyutta benim gibi insanlara uyum sağlamışken, Marslıların büyük büyük kısmı sandalyelere sığmamıştı. Altında da yer yoktu uzun bacakları için masalar. O zaman belli ki Mars'ta başka sakinler de vardı, ellerimdeki vahşi ve korkunç yaratıklardan daha fazla. Ama çevremde ortaya çıkan aşırı antik tarih kanıtları, şu binalar, uzun zaman önce soyu tükenmiş ve unutulmuş bir ırka ait olabilir. Mars'ın soluk antikası. Grubumuz binanın girişinde ve bir işaret üzerine durmuştu. Lider olarak yere indirildim. Yine kolunu benimkine kilitledi. Dinleyici salonuna geçti. Burada çok az resmiyet vardı, Mars liderine yaklaşıyor. Esirim sadece kürsüye yürüdü. Diğerleri ilerledikçe ona yol açıyordu. Şef ayağa kalktı ve eskortumun adını söyledi. O da durdu ve adını tekrarladı. Hükümdar ve ardından unvanı gelir. O zamanlar bu tören ve söyledikleri sözler, benim için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ama sonra bunun yeşil arasında alışılmış selamlaşma olduğunu öğrendim Marslılar. Eğer adamlar yabancı olsaydılar ve bu yüzden isim değiştiremiyorlardı. Görevleri olsaydı. Sessizce süs eşyalarını paylaşırdılar barışçıl. Yoksa atış yapar ya da savaşırlardı çeşitli silahlarından bazılarıyla tanışmaları. Eşkereğim olan Tars Tarkas, neredeyse Terese Tarkas'ın başkan yardımcısıydı, topluluk ve devlet adamı ile savaşçı olarak büyük yetenekli bir adamdı. Görünüşe göre seferiyle ilgili olayları. Özellikle benim keşif gezimle ilgili olayları, kısaca açıkladı yakalandıktan sonra, şef bana uzun uzun konuştu. Ben de eski güzel İngilizce dilimizde cevap verdim. Ona ikna etmek için, ikisinin de diğerini anlayabiliyorduk. Ama bunu hafifçe gülümsediğimde fark ettim sonuç olarak. O da aynı şekilde yaptı. Bu gerçek ve benzer olaylar Tars Tarkas ile ilk konuşmam, en azından bir şeylerimiz olduğuna beni ikna etti yaygın. Gülümseme yeteneği, dolayısıyla gülme yeteneği, mizah anlayışını ifade ediyordu. Ama Marslı gülümsemenin sadece yüzeysel olduğunu ve Marslı kahkaha, güçlü erkekleri dehşetten solgun bırakan bir şeydir. Mars'ın yeşil adamları arasındaki mizah fikirleri, bizim mizahımızla oldukça çelişmektedir, eğlenceye teşvik edici kavramlar. Bir varlığın ölüm acıları şudur. Bu tuhaf yaratıklara, en çılgın komiklikle kışkırtıcı, en yaygın eğlencenin başlıca biçimi, savaş esirlerine ölüm yaşatmaktır çeşitli dahiyane ve korkunç şekillerde. Toplanan savaşçılar ve reisler beni dikkatle incelediler. Kaslarımı hissettiler ve cildimin dokusu. Baş reis o zaman açıkça beni sahneye çıkarken izlemek istedi. Ve beni takip etmemi işaret ederek Tars ile başladı. Açık meydan için Tarkas. İlk sinyal arızamdan beri yürümeye hiç çalışmamıştım. Sadece Tars Tarkas'ın kolunu sıkıca kavradım. Şimdi zıplamaya başladım ve masalar ve sandalyeler arasında devasa bir çekirge gibi uçuşuyordu. Kendimi ciddi şekilde yaraladıktan sonra, Marslıların eğlenmesine rağmen tekrar sürünmeye başvurdum ama bu onlara uymadı
ve sertçe sarsıldım ayağa kaldıran, benim üzerime en içtenlikle gülen devasa bir adam tarafından talihsizlikler. Beni ayaklarıma vururken yüzü bana çok yaklaşmıştı ve ben bir beyefendinin acımasızlık koşullarında yapabileceği tek şey, kaba davranış ve yabancının haklarını dikkate almama. Ben sallandım, yumruğumu tam çenesine koydu ve o da devrilmiş bir öküz gibi yere düştü. Battığında zeminde sırtımı en yakın masaya doğru çevirdim. Umarak. Yoldaşlarının intikamından ezilir ama onlara. Hayatımdan vazgeçmeden önce eşitsiz şansların izin verdiği kadar iyi bir mücadele. Ancak korkularım yersizdi. Çünkü diğer Marslılar önce dilsiz kaldılar hayranlıkla, sonunda vahşi kahkaha ve alkış patlamalarına büründü. Ben yaptım, alkışları tanımadım. Ama sonra, tanıştığımda gelenekleri sayesinde, nadiren kabul ettikleri bir şeyi kazandığımı öğrendim. Bir onay tezahürü. Vurduğum adam düştüğü yerde yatıyordu. Arkadaşlarından hiçbiri de öyle değildi, yaklaşın. Tars Tarkas bana doğru ilerledi. Kollarından birini uzattı. Ve böylece başka bir sorun olmadan meydana doğru ilerledik. Tabii ki yapmadım. Neden ortaya çıktığımızı biliyorum. Ama uzun sürmede aydınlanmış. İlk olarak sak kelimesini birkaç kez tekrarladılar. Sonra Tars Tarkas birkaç sıçrama yaptı. Her kelimeden önce aynı kelimeyi tekrar ettileyip, sonra bana döndü ve sak, dedi. Ne olduklarını gördüm sonra, kendimi toparladım ve harika bir şeyle sak ettim. 150 feet kadar iyi bir mesafeyi aştığım bir başarı. Bu sefer ben de bilmiyordum. Dengemi kaybettim. Ama düşmeden ayaklarımın üstüne tam yere indi. O zaman 25 ya da 30 feetlik kolay sıçrayışlarla küçük gruba geri döndü. Savasiler. Sergimi birkaç yüz daha küçük Marslı izlemişti ve onlar hemen tekrarı talep etmeye başladı. Ve reis bunu daha sonra bana yapmamı emretti. Ama hem aç hem susuzdum ve kararlıydım, tek kurtuluş yolumun ondan bu şekilde düşünülmesini talep etmek olduğunu görmek, bu yaratıkları açıkça gönüllü olarak kabul etmeyeceklerdi. Bu yüzden ben sak komutlarını tekrar eden ve her seferinde ağzıma işaret ettim ve karnımı okşadım. Tars Tarkas ve şef birkaç kelime alışverişinde bulundu. Birincisi ise bir kişiye seslendi. Kalabalık arasında genç kadın ona bazı talimatlar verdi ve bana işaret etti. Onaeslike. Uzattığı kolu tuttum ve birlikte meydanı geçtik, uzak taraftaki büyük bir binaya doğru. Sola, kabanın kötü görünümlü gözlerine baktı. Bir iki kelime mırıldandı, komutanı bana işaret etti ve odadan çıktı. Ne olduğunu merak etmeden duramadım, bu vahşi görünümlü canavar. Yalnız bırakıldığında, bu kadar yakın kaldığında işe yarayabilir, böyle nispeten yumuşak bir et parçasına yakınlık. Ama korkularım yersiz. Canavar. Bir an dikkatle beni inceledikten sonra sokağa açılan tek çıkışa oda bırakın ve tam uzunlukta karşıya uzanmak eşik noktası. Bu, Marslı bir nöbetçi köpeğiyle ilk deneyimimdi. Ama kaderli değildi, sonuncusum olacaktı. Çünkü bu adam kaldığım süre boyunca beni dikkatle korudu, bu yeşil adamlar arasında bir esir olarak. 2 kez hayatımı kurtardım. Ama asla gönüllü olarak bir an benden uzak olması. Sola yokken odayı daha ayrıntılı inceleme fırsatı buldum. Kendimi izir buldum. Duvar resmi nadir ve harika güzellik. Dağlar, nehirler, göl, okyanus, çayır, ağaçlar ve çiçekler, kıvrımlı yollar, güneşle kaplı bahçeler. Bu sahneler dünyevi manzaralar ama bitki örtüsünün farklı renkleri için. Eserin açıkça usta bir el tarafından yapılmış. Atmosferi o kadar ince, mükemmel ki teknik. Ama hiçbir yerde yaşayan bir hayvanın temsili yoktu. Ya insan ya da kaba olarak, bu diğerlerinin benzerliğini tahmin edebiliyordum. Ve belki de Mars'ın soyu tükenmiş sakinleri. Ben de hayalimi olası olan hakkında vahşi varsayımlarla karıştırırken, şimdiye kadar Mars'ta karşılaştığım garip anomalilerin açıklaması, sola hem yiyecek hem de içecek getirerek geri döndü. Bunları yanımda yere koydu. Ve biraz uzakta oturup bana dikkatle baktı. Yemekler şunlardan oluşuyordu: yaklaşık 1 pound peynir kıvamında katı bir madde ve neredeyse tatsızdı. Sıvı ise görünüşe göre bir hayvanın sütüydü. Öyleydi, tadına hoş gelmedi. Ama biraz asitli ve kısa sürede öğrendim, onu çok değerli kılma zamanı. Daha sonra keşfettiğim gibi, bu bir hayvan. Çünkü Mars'ta sadece bir memeli var ve o da gerçekten çok nadirdir.
ama neredeyse su olmadan büyüyen ama damıtılmış gibi görünen büyük bir bitkiden. Toprak ürünlerinden bol süt kaynağı, hava ve güneş ışınları. Bu türden tek bir bitki 8 veya günde 10 litre süt. Yedikten sonra çok canlandım ama dinlenme ihtiyacı hissettim, ipeklerin üzerine uzanmış ve kısa sürede uykuya daldı. Sanırım birkaç kez uyumuşum saatler. Çünkü uyandığımda hava karanlıktı ve çok üşüyordum. Birinin fark ettim üzerime bir kürk atmıştı ama kürk kısmen yerinden çıkmıştı ve karanlık göremedim. Yerine geçecekti. Birden bir el uzandı ve çekti üzerimdeki tüyler. Kısa süre sonra örtüme bir tane daha ekledi. Dikkatli koruyucumun Solo olduğunu varsaydım. Yanılmıyordum. Bu kız tek başına, temas ettiğim tüm yeşil Marslılar arasında, sempati, nezaket ve sevgi özellikleri. Onun benim işime gösterdiği bedensel isteklerim bitmezdi. Ve onun özenli ilgisi beni çok şeyden kurtardı, acı ve birçok zorluk. Öğrendiğim gibi, Mars geceleri son derece soğuktur ve öyle neredeyse alacakaranlık ya da şafak olmaz. Sıcaklık değişimleri ani ve çoğunlukla rahatsız edici. Parlak gün ışığından karanlığa geçişler gibi. Geceler ya parlak bir şekilde aydınlanmış ya da çok karanlıktır. Çünkü ikisi de böyle değil, Mars'ın uyduları gökyüzünde neredeyse tam karanlık olur. Çünkü atmosfer eksikliği ya da daha doğrusu çok ince atmosfer, büyük ölçüde yıldız ışığı. Öte yandan, her 2 ayda içerisi gece gökyüzü, yerin yüzeyi parlak bir şekilde aydınlanmıştır. Mars'ın her 2 uydu, bizim Dünya'ya olan ayımızdan çok daha yakın. Ay'a daha yakın olan bu mesafe yaklaşık 5000 mil uzaklıkta, daha uzaklaştıkça ama neredeyse 14.000 mil uzakta, neredeyse ayımızdan ayıran çeyrek milyon mil. Daha yakın ay Mars, gezegenin etrafında tam bir dönüş yapar ve 7 saniyeden biraz fazla bir sürede yarım saat. Böylece gökyüzünde devasa bir şey gibi fırlıyor görünsün meteor, her gece 2 ya da 3 kez ayarlıyor. Her aşamasında tüm evrelerini ortaya çıkarıyor gökyüzünün geçişi. Diğer ay, Mars etrafında 30 çeyrek bir çizginin üzerinde bir şekilde döner saatlerce ve kardeş uydusuyla. Birlikte gece Mars sahnesini bir kez daha yaratıyor, muhteşem ve tuhaf ihtişam. Ve doğanın bu kadar nazikçe ve Mars'ın yeşil adamları için Mars gecesini bolca aydınlattı. Çünkü yüksek entelektüel gelişimi olmayan göçebe ırk, sadece kaba imkanlara sahiptir yapay aydınlatma. Esas olarak meşalere, bir tür muma ve gaz üreten ve fitil olmadan yanan tuhaf bir yağ lambası. Bu son cihaz, yoğun parlak, geniş kapsamlı beyaz bir ışık üretir. Ancak çünkü ihtiyaç duyduğu doğal petrol yalnızca birçok geniş mesafeli ve uzak yerleşim yerleri bu bölgeler tarafından nadiren kullanılır, bugüne ait tek düşünceleri olan ve el emeğine olan nefreti olan yaratıklar, onları sayısız yıldır yarı barbar bir durumda tuttu. Sola örtülerimi yeniledikten sonra tekrar uyudum. Uyandım da ta ki uyana kadar gündüz. Odadaki diğer 5 kişi tamamı kadındı. Ve hala uyuyordular. İpek ve kürklerin karışık bir yığınıyla doluydu. Eşiğin karşısında, benim gibi uykusuz koruyucu vahşi uzanmıştı, onu en son önceki gün görmüştü. Görünüşe göre tek bir kas bile hareket ettirmemişti. Onun gözler üzerimde oldukça kilitlenmişti ve ne olacağını merak etmeye başladım, kaçmaya çalışmalıyım. Macera aramaya, araştırmaya ve denemeye yatkın oldum, daha bilge adamlar ise yeterince rahat bırakırdı. Bu nedenle şimdi bu canavarın bana karşı tam olarak nasıl tutumunu öğrenmenin en kesin yolu olduğunu düşünüyorum, odadan çıkmaya çalışmak olurdu. Kendimi oldukça güvende hissettim, binanın dışına çıktığımda, peşimden giderse ondan kaçabilirdim. Çünkü ben jumper olarak yeteneğimle büyük gurur duymaya başladım. Ayrıca, görebiliyordum bacaklarının kısalığından dolayı kaba adam hiç zımbı değildi ve muhtemelen koşucu yok. Bu yüzden yavaş ve dikkatli bir şekilde ayağa kalktım. Sadece izleyicimi gördüm, aynı şeyi yaptı. Temkinli bir şekilde ona doğru ilerledim. Bir yürüyüşümü sürürken dengemi koruyabiliyor ve makul derecede hızlı olabiliyordum ilerleme. Kaba adama yaklaşırken, dikkatlice benden geri çekildi ve açık alana ulaştığında bir kenara çekilip geçmeme izin verdi. Sonra sırfın içine düştü arkamda ve arkamdan yaklaşık 10 adım takip ettim. Ben de terk edilmiş bir sokak. Görünüşe göre görevi sadece beni korumaktı, diye düşündüm. Ama vardığımızda şehrin kenarında aniden önümde fırladı. Garip sesler çıkardı ve çirkin ve vahşi dişlerini göstererek
Biraz eğlenmek için düşünüyordu, maliyet için ona doğru koştum ve neredeyse üzerine fırladım. Şehirden çok uzakta ve onun ötesinde iniyordu. Hemen döndü ve bana şimdiye kadar gördüğüm en korkunç hızla şarj etti. Onun olduğunu düşünmüştüm, kısa bacakları hızlılığa bir engel gibiydi. Ama eğer tazılarla birlikte koşuyor muydu ikincisi, kapı paspasında uyuyormuş gibi görünürdü. Öğreneceğim gibi, bu, Mars'taki en hızlı hayvandır ve zekası, sadakati nedeniyle ve vahşilik avda, savaşta ve Marslıların koruyucusu olarak kullanılır adamım. Canavarın dişlerinden kaçmakta zorlanacağımı çabucak fark ettim, düz bir parkurdaydım. Böylece onun sorumluluğuna 2 kat dönerek karşılık verdim ve neredeyse üzerime geldiğinde üzerinden atlıyordum. Bu manevra bana epey bir avantaj sağladı, avantajı vardı ve şehre ondan çok önce ulaşabildim ve peşimden koşarak geldi. Yerden yaklaşık 30 feet yükseklikteki bir pencereye atladım, vadinin üzerindeki binalardan birinin karşısında. Eşliği tutarak içine bakmadan oturur pozisyona geçtim, binaya baktı ve altımdaki şaşkın hayvana baktı. Sevinim ancak kısa sürdü. Çünkü neredeyse hiç eşliğinde güvenli bir yer bulmamıştım. Sonra devasa bir el boynumdan arkadan tuttu ve şiddetle sürükledi odaya girsin. Burada sırt üstü atıldım ve üzerimde durduğunu gördüm. Devasa maymun benzeri yaratık. Beyaz ve tüysüz, sadece devasa bir şok var. Başında diken diken saçlı. Marslılardan çok dünyevi insanlara benziyordu. Bir kocaman ayağımla yere sıkıştırılmış halde gördüm. Arkamda cevap veren bir yaratıka gevezelik etti ve el hareketleri yaptı. Bu diğeri, Kiki, bu eşiydi. Kısa süre sonra bize doğru geldi. Elinde güçlü bir taş taşıyordu, açıkça beynimi almayı amaçladığı bir sopa. Yaratıklar yaklaşık 10 ya da 15 feet boyundaydı. Dik duruyordu ve vardı. Yeşil Marslılar gibi, arada bir kol veya bacak seti üst ve alt uzuvlarında. Gözleri birbirine yakın ve dışarı çıkmıyordu. Kulakları yüksek, fakat daha yanlı, kulaklarına göre daha yanlıydı. Marslılar. Burunları ve dişleri ise bizim dişlerimize oldukça benziyordu, Afrika gorili. Toplamda karşılaştırıldığında hoş değillerdi yeşil Marslılarla. Sopa yayda sallanıyordu ve yüzüm yukarı doğru bittiğinde sayısız bacaklı dehşet kapıdan tam anlamıyla fırladı. Celladımın göğsü. Beni tutan maymun korkudan çığlık attı, açık pencereden geçti. Ama eşi korkutucu bir ölüm mücadelesiyle kapandı. Sadık nöbetçim olan koruyucum. Yapamam, kendimi böyle çirkin bir yaratığı köpek olarak adlandırmaya zorlayım. Mümkün olan en hızlı şekilde ayağa kalktım ve duvara yaslanarak böyle bir savaşa tanık oldu. Çünkü çok az varlık görebilir. Güç, bu iki yaratığın çevikliği ve körü körüne vahşiliği hiçbir şeyle yaklaşılamaz, dünya insanı tarafından biliniyordu. Canavarım ilk tutuşunda avantaj sağlamıştı. Batmıştı güçlü dişleri rakibinin göğsüne derinle. Ama büyük armalar ve maymunun patileri, Marslı erkeklerinkinden çok daha üstün kaslarla desteklenmiş. Görmüş, koruyucumun boğazını kilitlemiş ve yavaşça boğazını boğarak çıkarmaya başlamışlardı hayatı ve başını ve boynunu bedenine yaslayarak, bir anlığına birincinin kırık bir boynunun sonunda gevşemesini bekliyordu. Bunu yaparken maymun göğsünün tüm önünü koparıyordu. Bu çene güçlü çenelerin mengene gibi tutuşuyla tutuluyordu. Gidip geliyor, yere yuvarlandılar. Hiçbiri korku ya da acı sesi çıkarmıyordu. Şu anda canavarımın büyük gözlerinin yuvalarından tamamen kabardığını gördüm ve burun deliklerinden kan akıyordu. Fark edilir şekilde zayıfladığı belliydi. Ama aynı şekilde, mücadeleleri kısa süreliğine azalan maymun da öyleydi. Aniden kendime geldim ve, her zaman böyle görünen o garip içgüdüyle beni görevime yönlendirdi. Yere düşmüş olan sopayı ele geçirdim. Savaşın başlangıcı ve dünyevi tüm gücümle sallamak kollarını maymunun başına tam olarak vurdum. Kafatasını ezdim. Sanki kafatasını ezdim, yumurta kabuğu gibiydi. Darbe tam indirilmemiş, yeni bir tehlikeyle karşılaştım. The maymunun eşi, ilk korku şokundan kurtulmuş ve binanın iç kısmı üzerinden karşılaşma sahnesi. Onu gördüm kapıya varmadan hemen önce ve onu görmezden önce, şimdi kükreyerek cansız adamını yerde uzanmış ve köpürürken fark etti. Öfkesinin aşırı uç noktasında, itiraf etmeliyim ki, ağız beni korkunç bir duyguyla doldurdu, kötü sinyaller.
Şanslar çok büyük olmadığında durup, savaşmaya her zaman hazırım. Bana karşı bir şey vardı. Ama bu durumda ne şan ne de fayda gördüm. Görece zayıf gücümü demir kaslara karşı karşıya bırakıyorum ve acımasız. Bilinmeyen bir dünyanın öfkeli sakininin vahşiliği. Aslında, tek sonuç böyle bir karşılaşmanın bana göre, ani ölüm gibi göründü. Pencerenin yanında duruyordum ve sokağa girince kazanabileceğimi biliyordum. Yaratık beni ele geçirmeden önce meydan ve güvenlik. En azından vardı kaçışta güvenlik şansı. Neredeyse kesin ölüme karşı kalmam ve ne kadar umutsuzca da savaş. Doğru ki sopayı tuttum ama onun dördüne karşı ne yapabilirdim, harika kollar mı? İlk darbemde birini kırmalı mıyım? Çünkü düşündüm sopayı püskürtmeye çalışacağını, uzanıp yok edebileceğini ben ve diğerleriyle birlikte ikinci bir saldırı için toparlanmadan önce. Bu düşünceler zihnimden geçtiği anda döndüm, pencereye bakıyordum. Ama gözlerim eski koruyucumun formuna takıldı, uçuş düşüncelerini dört rüzgara fırlattı. Yere nefes nefese yatıyordu odadan. Büyük gözleri bana acınası bir çağrı gibi görünen bir şekilde kilitlendi koruma için. O Beck dayanamadı. İkinci sırada da dayanamazdım. Kendimi iyi bir şekilde anlatmadan kurtarıcımı terk ettiğimi düşündüm, onun adına olduğu gibi. Bu yüzden daha fazla uzatmadan, öfkeli boğanın saldırısına döndüm maymun. Artık bana o kadar yakındı ki sopanın etkili olduğunu kanıtlayamayacaktı, yardım ettim. Bu yüzden elimden geldiğince ağır şekilde ilerleyen kütlesine fırlattım. Dizlerinin hemen altına vurdu. Acı ve öfke dolu bir uluma çıkardı. Ve böylece dengesini bozdu ve kollarını açarak üzerime atladı, düşüşünü hafifletmek için gerindi. Yine, önceki gün olduğu gibi, dünyevi taktiklere ve sallanmaya başvurdum. Sağ yumruğum çenesinin ucuna kadar sürdüm. Ardından bir şekilde kırdım, midesinin dibine kadar bırakıldı. Etkisi harikaydı. Çünkü hafifçe yan adım attı. İkinci darbeyi vurduktan sonra sarsıldı ve üzerine düştü. Zemin ağrı ve nefes nefese kalma ile iki katına çöktü. Secdesinin üzerinden atlayarak sopayı ele geçirdim ve canavarı geri kazanmadan önce bitirdim. Ayaklar. Darbeyi indirirken arkamda alçak bir kahkaha duyuldu ve döndüğümde Tars Tarkas, sola ve kapıda duran 3-4 savaşçı odaş. Gözlerim onlarınkiyle buluşurken, ikinci kez onların tutkulu alkışları. Yokluğum sola tarafından uyandığında fark edilmişti ve hemen fark etmişti, Tars Tarkas'a bildirdi. Tars hemen birkaç savaşçıyla birlikte yola çıktı, beni ara. Şehrin sınırlarına yaklaştıklarında tanık oldukları, boğa maymununun binaya koşarken öfkeyle köpüklendiği hareketler. Hemen arkasından gelmişler. Onun davranışlarım nerede olduğumu bir şekilde çözebilirdi. Ve kısa ama onunla kararlı bir savaş. Bu karşılaşma ve benim bir önceki gün Marslı savaşçı ve zıplama yeteneklerim, beni bir onların bakımında yüksek bir zirve. Açıkça tüm ince duygulardan yoksun dostluk, sevgi ya da şefkat. Bu insanlar fiziksel güçlere tapıyor ve cesaret ve hayranlıklarının nesnesi için hiçbir şey bu kadar iyi değildir, yeteneği, gücü ve yeteneğinin tekrarlayan örnekleriyle konumunu koruyor cesaret. Kendi isteğiyle arama ekibine eşlik eden sola. Tek kişiydi, yüzü kahkaha içinde buruşmayan Marslılardan biriydi hayatım için. Tam tersine, ayıktı ve görünürde bir özenle birlikteydi. Ve canavar bitirir bitirmez yanıma koştu. Ve bedenimi dikkatlice inceledi, olası yaralar veya yaralanmalar için. Benim iyi çıktığımdan kendini tatmin ediyordu. Zarar görmeden sessizce gülümsedi. Ve elimi tutup kapıya doğru yürümeye başladı. Oda. Tars Tarkas ve diğer savaşçılar içeri girmiş ve şimdi hızla canlanan bir vahşi, hayatımı kurtaran ve ben de onun hayatını kurtarıldı. Derin bir tartışmaya dalmış gibiydiler ve sonunda biri konuşuldu ama onun dilini bilmediğimi hatırlayarak tekrar Tars Tarkas'a döndüm. O da bir kelime ve hareketle adama biraz emir verdi ve ona döndü, odadan bizi takip et. Canavarıma karşı tutumlarında tehditkar bir şey vardı. Ve ben sonucu öğrenene kadar gitmekte tereddüt ettim. Bunu yaptığım iyi oldu. Çünkü savaşçı, kılıfından kötü görünümlü bir tabanca çıkardı ve noktaya geldi, ben öne atlayıp koluna vurduğumda yaratığı sona erdirdim. Pencerenin ahşap gövdesine isabet eden mermi patladı ve bir delik açtı, tamamen ahşap ve taş işçiliğinden geçiyordu. Sonra korkunç görünen şeyin yanına diz çöktüm ve onu ayağa kaldırdım.
Beni takip etmesi için işaret etti. Davranışlarımın yarattığı şaşkınlık bakışları Marslılardan gelen bu saçmalıklar saçma bir şeydi. Anlayamıyorlardı. Sadece zayıf bir şekilde ve çocukça tavır, minnettar ve şefkat gibi özellikler. Savaşçı silahını açtığım Tars Tarkas'a sorgulayıcı bir bakış attı. Ama Tars Tarkas'a baktı, kendi başıma bırakılacağımı belirttiler ve böylece meydana geri döndük. Büyük canavarım yakından takip ediyor. Sola ise beni sıkıca tutuyordu kol. Mars'ta en az 2 arkadaşım vardı. Beni gözetleyen genç bir kadın anne şefkati ve sonradan öğrendiğim gibi, tutunan aptal bir kaba zavallı çirkin bedeni, daha fazla sevgi, sadakat, minnettarlık olabilecekten daha fazla terk edilmiş 5 milyon yeşil Marslının içinde bulundu Mars'ın şehirleri ve ölü deniz tabanları.